Yargıda sürpriz sonlu bir bölümün ardından akıllardaki en büyük soru, Kadir Adarlı'nın mekanında çıkan çatışmada vurulan iki memur kim? Bu konuda hangi sürprizler yaşanacak? Öte yandan dosyadan alınmasına rağmen operasyonu yürüten Ilgaz'ı ve diğer polisleri bekleyen gelişmeler herkes ekranları kilitleyecekken Kadir Adarlı'ya ne olduğu konusu ise işleri bir hayli karıştıracak. Başsavcı Nadide'nin verdiği kararlar yeni bir dönemi başlatacak. Bunun yanı sıra Aylin ve Osman ile Parla ve Çınar'ın ilişkisi hangi yöne doğru evrilecek? Ayrıca bu konuda bir eleştirimiz olacak. Videonun sonlarında ise bomba bir senaryo ihtimalini ele alacağız. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak şunu söyleyelim. Yılbaşı sebebiyle önümüzdeki hafta yargının yeni bölümü olmayacak. Bir değişiklik olmazsa yeni bölümün 14 Ocak Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Ilgaz ve ekibi Kadir Adarlı'ya ve diğer çete üyelerine detaylı bir operasyon planı hazırlamışken Başsavcı Nadide Kadir Adarlı ve eski eşi tarafından tehdit edildiği için Ilgaz'ı dosyadan aldı. Ancak Efe'nin de isteğiyle Ilgaz tüm riskleri göze alarak operasyonu yürüttü ve başarılı oldu. Birçok kilit ismi ele geçirirken zorla tutulan kadınları da kurtarmış oldu. Fakat Kadir Adarlı şimdilik kaçmayı başardı. Belki de Başsavcı Nadide Ilgazların operasyonu başladığını duyar duymaz Kadir Adarlı'ya haber salarak kaçmasını sağlamıştır. Evet, bu operasyondan sonra Ilgaz'ı ve diğerlerini iki zorlu süreç bekliyor. Birincisi, Ilgaz ve operasyona katılan polisler için alınan karar. Ilgaz için gözaltı kararı verilirken polisler için de açığa alınma kararı alındı. Fakat Ilgaz bu durumun üstesinden gelmeyi başaracak. Çünkü Yekta Ilgaz'a başsavcının Kadir Adarlı ile olan bağlantısını anlattı. Ilgaz bu durumu bildiği için geçmişte birçok suça bulaşan başsavcının neden böyle kararlar aldığını anladığı için bunu kendi avantajına çevirecek. 2 bölüm öncesi Başsavcı Nadide bu dosya için namusumuz demişti ancak özellikle Efe'yi korumak için tehditleri boyun eğdi. Fakat bu gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkması beklenecek. Durumlar böyle olursa bir ihtimal başsavcı görevinden bile alınabilir. Ilgaz, Ceylin ve diğerlerini bekleyen ikinci zorlu süreç ise vurulan iki memur. Peki kimler vuruldu? Şimdi gelelim bu konuya. Çıkan çatışmada iki memurun vurulması akıllara ilk olarak Metin Amir ve Efe Savcı'yı getirdi. Çünkü bu ikili çatışmada birlikteydi. Ancak muhtemelen sadece biri vuruldu. Bu konuda da en güçlü ihtimalimiz Metin Amir değil, Efe Savcı. Böyle bir senaryoda işlerin gidişatı değişecek ve ortalık daha da karışacak. Eğer Efe vurulduysa Başsavcı Nadide bu duruma sinirlenerek yeniden taraf değiştirebilir. Aynı zamanda Ilgaz'ı bu durumdan sorumlu tutabilir. Böyle bir durumda Efe'nin ölmesi beklenmiyor. Dizideki senaryosu devam edecek. Tabii Tuğçe de Efe'nin yanında olmayı sürdürecek. Öte yandan Yekta ve Ceylin bir taşla iki kuş vuracağız diyerek ince bir plan yapmıştı. Bu plana göre Osman ve Çınar itirafçı olup kurtulacaktı. Kadir Adarlı ise tüm delilleriyle yakayı ele verecekti. Evet, Osman ve Çınar bu durumdan kurtuluyor ancak Kadir Adarlı kaçmayı başardı. Kaçtıktan sonra ise çok kritik hamleleri olacak. Fakat yine de yolun sonuna yaklaşıyor diyebiliriz. Önümüzdeki 2 bölüm içinde Kadir Adarlı'nın fişi çekilmiş olacak. Bomba senaryo teorimiz ise şu şekilde. Kadir Adarlı mevzusu tamamen bittikten sonra sahneye Ömer çıkarsa yeni bir dönem başlar. Bildiğiniz gibi Ömer şu anda akıl hastanesinde tedavi görüyor. Her an her şey olabilir. Şimdi gelelim diğer sürpriz gelişmelere. Bir yandan Aylin ve Osman, bir yandan da Çınar ve Parla. Bu konuda Aylin ve Parla karakterlerine kısa bir eleştirimiz de olacak. İlk olarak Aylin ve Osman'la başlayalım. Osman'ın yaptıklarından sonra bunların yaşanacağını hepimiz bekliyorduk. Aylin ise geçmişini unutarak yaşadığı ultra lüks hayatı bırakmak istemiyor. Bu nedenle gereksiz yere büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve hatta Osman'ı artık istemiyor. Evet, Osman birçok hata yaptı. Kirli işlere de bulaştı ancak Aylin de geçmişte büyük hatalar yapmıştı. Mesela Çetin senaryosunda dolandırılarak hem evi hem arabayı kaybetmişti. Son bölümde kurduğu cümlelerle sıradan bir hayat yaşayan insanları fazlasıyla ezmiş oldu. Çınar ve Parla ilişkisinde ise Çınar kendini normal bir şekilde ifade etti. Parla'ya yetişmek, onun yanında ezik durmamak için bunları yaptığını söyledi. Çınar'ın söyledikleri o duyguyu izleyicilere geçirdi ancak Parla için aynı durum oluşmadı. Çünkü Parla Çınar'a söyledikleriyle çelişti. Bir süre önce Çınar'ın gönderdiği çiçeği küçümseyerek çöpe atmıştı. Nişan öncesi beğendiği bir kolyeyi Çınar'a alması için Aylin'le birlikte baskı yapmıştı. Tuğçe ve Çınar'la sahilde otururken oturdukları yeri beğenmeyip gitmişti. Birkaç kez Çınar'a üstten bakarak farklı imajı vermişti. Gidilen bir mekanı ucuz bularak geçmişini adeta unutmuştu. Kısacası tüm bunlar yaşandıktan sonra Parla'nın Çınar'a kurduğu cümleler pek samimi gelmedi ve o duygu izleyiciye pek geçmedi. Ancak bu ikilinin tamamen ayrılması beklenmiyor. Aynı şekilde Osman ve Aylin de yeniden bir arada olacaktır. Hatta Metin Amir'in yaşadığı evin alt katına taşınmaları beklenecek.
Bu durum Gül ve Metin Amir için fazlasıyla olumlu olacak. Son olarak bir ayrılık haberiyle videoyu bitirelim. Bu sezon diziye Ilgaz'ın kalemi olarak katılan ve fazla göremediğimiz Ela karakterini canlandıran Çağla Demir diziden ayrıldı. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.